Herkese merhabalar. Berlin videolarıyla seriye devam ediyorum. Dün epey bir yeri yürüyerek gezdim. Bugün ise ilk durağım East Side Galeri olacak. İyi seyirler. Bugün Berlin'de biraz sağa sola gitmeye karar verdim. O yüzden 24 saatlik toplu taşıma bileti alacağım. Dil seçeneklerinde Türkçe de var. Şu Berlin AB'yi seçiyorum. Oradan da 24 saatlik tarifeyi seçiyorum. Ve bilet fiyatı 9,90. Doğu Yakası Galerisi'ne geldim. Burası Berlin Ostbahnhof'a 4 dakika yürüyüş mesafesinde. Berlin Duvarı eskiden bu şekilde şehri ikiye ayırıyormuş. Karşı tarafı hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Zaten duvar da epey yüksek. Berlin Duvarı 1961 yılında Alman Demokratik Cumhuriyeti yani Doğu Almanya tarafından yaptırılmaya başlanıyor. 9 Kasım 1989 yılında yine Doğu Almanya diyor ki biz batıya olan seyahat kısıtlamalarını kaldırıyoruz. Ve bunu duyan insanlar ellerine kazma kürek alarak duvarı yıkmaya girişiyorlar. Ve 1990 yılına gelindiğinde 21 ülkeden 110'dan fazla sanatçı Berlin'e gelip bu duvara işte özgürlük, umutla ilgili veya korkularıyla ilgili eserlerini bırakıyorlar. East Side Gallery de bu şekilde doğmuş oluyor. Yani Doğu Yakası Galerisi. Yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğundaki duvarın bu parçasını böyle yürüyerek ve bol bol fotoğraf, video çekerek gezebilirsiniz. Dünyanın sayılı açık hava galerilerinden biri burası. Buraya gelen sanatçıların duvarı boyarken çekilmiş bir fotoğrafı. Duvarın arka tarafı grafiti sevenlere ayrılmış. Moskova'da, Çin'de, her yerde ve Berlin'de pencereden manzara. Duvarın en ünlü resimlerinden biri sosyalist öpücük olarak bilinen Brejnev'le Honecker'in öpüştüğü bu eser. ...90'lardan sonra duvara yapılan eserlerin birçoğu yıpranmış ve 2008-2009 yıllarında bir renovasyon çalışması yapılmış. Ancak 5 sanatçı yer almamış ve onların da bu yok olan eserlerinin yerine Berlin Duvarı 1984 öncesindeki renkleriyle boyanmış. Yani bu kadar gri bir duvara bakıyormuş insanlar.
Türkçe tabelalardan da anlaşıldığı üzere Kreuzberg'e geldik. Burası Küçük İstanbul olarak biliniyor. 60'larda Türkiye'den işçi göçü olduktan sonra işçilerin çoğu bu bölgeye yerleşiyor. O dönem duvarın tam kenarında olan Kreuzberg, duvar yıkıldıktan sonra bir anda şehrin merkezinde kalıyor. Ve bölgenin değeri zamanla artıyor. Kreuzberg'in girişinde ücretsiz bir müze var. Buranın tarihini anlatan. Bakalım burada neler varmış. Hemen tanıdık fotoğraflar karşımıza çıkıyor. Müzede göçmenlerin hayatına ilişkin birçok fotoğraf yer alıyor. Örneğin burada bir aileyi eğlenirken görüyoruz. Kreuzberg aynı zamanda hippilerin de uğrak merkezi olmuş zamanında. Mic check, 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by he. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏 ，burn flow， 嘴巴闭上，肩膀摇晃的特别一样。你们就没。 Yıkık Kuleli Kilise olarak da bilinen Kaiser Wilhelm Kilisesi'ne geldim. Burası 2. Dünya Savaşı'nda yıkılmış ve sonra yeniden yapılmamış diğer yapılar gibi. Yani savaşın o yıkıcı etkisini göstermek adına restore etmiyorlar. Ancak yan tarafına şöyle yeni bir kilise yapıyorlar. Eski kilisenin içine girilebiliyor. Bugün burası bir müze mağazası olarak kullanılıyor. Ve aynı zamanda kilisenin tarihi de anlatılıyor. Bu kilise 1890'larda yapılmış aslında. Ancak savaşla birlikte dediğim gibi yıkılıyor. İçi gördüğünüz gibi çok renkli mermerler ve duvar resimleri, çok farklı bir kiliseymiş. ...1960'larda ise Zürihli bir mimar tarafından bu kilise tasarlanıyor. Yeni kilise mavi mozaikleriyle meşhur. Burası Berlin'in Kuhdamm bölgesi. Birçok alışveriş merkezinin ve restoranların olduğu bir bölge. Berlin merkezine yaklaşık 20-30 dakika mesafede olan bu cadde de yine şehrin en hareketli yerlerinden biri. Berlin'in en eski alışveriş merkezi KaDeWe'ye geldim şu an. 1907'de burası inşa edilmiş. Batı'dan gelen ürünlerin satıldığı bir alışveriş merkeziymiş zamanında. KaDeWe içindeki markalardan dolayı birazcık üst gelir grubuna hitap eden bir alışveriş merkezi. Yine de en üst kata bir mutlaka uğrayın. Burada çok farklı çikolatalar var, deneyebilirsiniz. Aynı zamanda farklı çaylar ve alkollü içecekler de bu katta satılıyor. Alman Tarih Müzesi'ne geldim. Ancak kalıcı sergi kapalıymış. Neyse ki bu müzeyi daha önce görmüştüm. Görmeyenler için tavsiye ediyorum. Ben bir kere daha gezmek istemiştim bugün ama olmadı. Berlin Duvarı'nın bir başka parçasını görmek üzere yola çıktım. Berlin Duvarı'nı görebileceğiniz bir başka nokta da Bernauer Straße. Bu arkamda gördüğünüz fotoğrafsa duvarın daha ilk yapım aşamalarında dikenli teller varmış duvar yokken. Ve doğudaki askerlerden biri
koşarak o tellerin üstünden atlayarak Batı Berlin'e kaçıyor. Ve bu fotoğraf da, bu ikonik fotoğraf da tarihteki yerini alıyor. Duvarın yıllar içinde değişimini gösteren fotoğraflar. İlk başta karşı taraf rahatça görülebiliyormuş. Şu duvarın daha yapım aşamasındaki hali. Burada 64'ten bir fotoğraf. Bir asker nöbet tutuyor. Ve zamanla bazı kısımlarda duvara dikenli teller ekliyorlar. Aralara askerlerin yürüyebileceği nöbet rotaları yapıyorlar. Yani geçiş giderek yıllar içinde zorlaşıyor. İşte bazı noktalarda duvarı yükseltiyorlar. Ve 90'larda da artık duvarın yıkılmasıyla son buluyor. Duvarın kalınlığı 60 santim olmasına rağmen ek güvenlik önlemleri nedeniyle aradaki açıklık 80 metreye kadar ulaşmış. Duvar yapılırken enteresan bir şekilde olası kaçış senaryolarını da test etmişler. Örneğin işte en üstteki fotoğrafta iple, merdivenle ve en altta da kamyonla kaçış senaryosu test edilmiş. Buna göre de önlemler arttırılmış. Bu bölgede inşa edilen duvarın enteresan bir hikayesi var. Şimdi duvar inşa edilirken bazı binaların bir kısmı batıda, bir kısmı doğuda kalmış. Dolayısıyla insanlar da pencerelerden atlayarak ilk zamanlar Batı Berlin'e kaçmayı başarmışlar. Burada Tünel 57 adı verilen bir tünel var. Yani kaçan insan sayısına atfen, ama gördüğünüz gibi insanlar böyle kanalizasyon sistemlerinin haritalarını kullanarak bir kaçış rotası belirlemişler. Ancak gizli polis, Stasi adı verilen gizli polis bunların hepsini fark ediyor ve insanların kaçışını engelliyor. Berlin şehir polisinin yarısı duvarda görev alıyormuş o dönem. Duvar 61'de yapılmaya başlanınca Doğu Berlinliler de kaçış planları yapmaya başlıyor ve sınırda buldukları her açıklıktan batıya geçmeye çalışıyorlar. Bunun da en büyük nedeni duvarın aileleri ayırması, arkadaşları ayırması olmuş. Çünkü sonuçta Berlin tek bir şehir ama duvarla birlikte siz bir tarafta, işte aileniz bir tarafta kalmış oluyor. Burada da batıda evlenen bir çift, ancak gelinin ailesi doğuda olduğu için törene katılamıyorlar. Yüzlerindeki üzüntüyü görmek çok acı. Karşımdaki bu modern kilisenin olduğu yerde 1895 yılına kadar böyle eski bir kilise yer alıyormuş. Ancak kilise tam sınırda kaldığı için bunu bir güvenlik tehdidi olarak görüyorlar ve 85'te kiliseyi tamamen havaya uçuruyorlar. 2000 yılında da bu modern kilise buraya tekrar yapılıyor. Bernauerstrasse'yi gezerken burada birçok bilgi panosu var. Aynı zamanda videolar var. Bu videolardan birinde de kilisenin yıkım anı gösteriliyor. Ziyaretçi merkezine doğru gidiyorum. Burada daha çok bilgi, belge, video bulabilirsiniz duvarla ilgili. Berlin duvarını şu şekilde yapmışlar. Şu en arkada gördüğünüz yer sınır alanı. Şu giden iç duvar, onun önünde sinyal çiti. Burada sınır ışıkları, devriye yolu, gözetleme kulesi ve burada da Berlin duvarının kendisini görüyorsunuz. Yani insanın zaten buradan kaçması mümkün değil. Ziyaretçi merkezinin içinde fotoğraf ve video çekmek yasak. O yüzden size gösteremiyorum ama Berlin'e geldiğinizde
Burayı mutlaka ziyaret edin. İçeride çok fazla materyal var. Duvarla ilgili ve insanların duvar hakkındaki görüşleri, o dönem nasıl hissettiklerini anlatan birçok video göreceksiniz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en turistik şehirlerinden birini gezdik bugün. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Merak ediyorum, en çok Berlin Duvarı ile ilgili sizi ne etkiledi? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Valizimi buraya bırakmıştım. Şimdi alacağım. Size bir sistemi de göstereyim. Gayet kullanışlı burası. Şimdi burada hem küçük hem büyük valizler için yerler var. Küçük olanlar günlüğü 4 euro, büyükler 6 euro. Parayı yukarı attıktan sonra anahtarla çevirip anahtarı alıp kilitliyorsunuz. Bozuk paranız yoksa buradaki makineden değişim yapabiliyorsunuz. 5, 10 ve 20 eurolarla.